Merhabalar sevgili Akrep, yükselen burcu Akrep olan dostlar. Mayıs ayı burç yorumlarındasınız. Hoş geldiniz bu arada. Öncelikle lütfen yükselen burcu Akrepler, sonra Güneş burcu, sonra Ay burcu Akrepler olarak takip edin yorumlarımızı ve tabii ki Akrep burcunda birden fazla gezegen yerleşiminiz varsa yine mutlaka Akrep burcunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, önemli bir ay. Çünkü Akrep burcunda, yani sizin burcunuzda bir ay tutulması yaşayacağız 5 Mayıs'ta. 14, 15, 16 dereceler burada çok daha güçlü etki alıyor. Eğer sizin yükseleniniz bu derecelerdeyse, Akrep burcunun ikinci 10 gününde doğmuşsanız veya ay burcunuz burada ve bu derecelerdeyse tabii ki çok önemli bir tamamlanma evresi. Çünkü bu tutulma, ay tutulması ve aynı zamanda dolunay uzun süreli bazı konulara artık sonuçlanmalar getirecek. Mesela örnek gösteriyorum. İlişkiniz var veya geride bıraktığınız, bitirdiğiniz bir ilişkiniz olabilir. İş ortaklığı olabilir, bir sağlık sorunu, her şey olabilir. İşte burada eksik kalan bir parça vardır ve onu heyecanla ne zaman diye bekliyor olabilirsiniz. İşte bu tutulmalar burayı tamamlayacak. Çünkü 2 ve 18 yıllık döngüleri tamamlayan bir tutulma. Bir diğeri de zaten Ekim ayında yaşanacak. O da tam karşıt alanınızda, ki daha çok ilişkilerinizle ilgili olacağını, iş projeleriyle, iş ortaklıklarıyla ilgili olacağını düşünüyorum. Tabii doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Varsayım olarak konuşuyorum. Belki de hiç etki almıyorsunuz ama tutulma 6 ay sürecek etkileri ve Mayıs ayı içerisinde tetiklenecek ve tabii önümüzdeki 6 ay boyunca da yine yaz döneminde özellikle tetiklendiği durumlar olacak. Birinci olarak şunu söylemek istiyorum. Tutulma Akrep burcunda tabii ki Mars yönetiyor. Aynı zamanda Mars'ın da durumuna baktığımızda aslında su elementi, yani Yengeç burcunda ve size gelecek zorlu etkileri bir nebze de olsa ben yumuşatacağını düşünüyorum. Hani Mars'ın size dost bir burç, yani su elementinde olması burada duygusal olarak biraz daha derinlerde aslında çalıştıracak kavramlar çıkacaktır ortaya. Bu ilişkinizde kendinizle ilgili bazı sorgulamalara götürebilir sizi. Mesela hayatınızda yaptığınız hatalar olabilir, yapmak istediğiniz yapamadıklarınız olabilir, içinizde kalmış hevesler. Yani bu her şey olabilir. Belki de mesleki anlamda önemli bir yön değişimi içindesiniz. Böyle bir süreçten geçiyorsunuz ve bu tutulmalar artık buralara taşları yerine koyacaktır aslında. Hani böyle bir satranç oynadığınızı düşündüğünüzde böyle bir hamle fırsatı verecektir. Evet, böyle bir süreç ve 7 Mayıs itibariyle Venüs'ün yengeçe geçmesiyle çok güzel destekleniyorsunuz. Akrep burçları Venüs tarafından destek alırken hem duygusal yönden iyi gelecek, şifalandıracaktır. Aynı zamanda maddi konular, iş olasılıkları, seyahatler, geziler, tatiller, tatil planları, eğitimle ilgili konular ve hayatınızdaki kadın figürlerden alacağınız desteği de işaret ediyor, gösteriyor. Ve bu tutulma ile birlikte mesela ayın 8, 9, 10 Mayıs civarları gerçekten çok sürpriz. 9 Mayıs'ta Uranüs Güneş Boğa burcunda kavuşuyor. Aynı zamanda Merkür retro ve hemen 16 Mayıs'ta bir de buraya bir Jüpiter ekleniyor. Bakın, o kadar güçlü bir boğa etkisi alıyorsunuz ki, yani tam karşı olduğu için bu iki burç. Özellikle ilişkisi olmayan bir diyelim akrepsiniz. Aniden bir ilişki içinde bulabilirsiniz kendinizi. Medeni durumunuzla ilgili önemli bir gelişme bekliyor. Yani evlilik, ayrılık olabilir. Bir takım yön değişikliği. Yani fikir değiştirir çünkü. Gerçekten akrep derin bir burç. Yani çok derin düşünen, çok kavramları içselleştiren bir burç olduğu için burada bakış açısını değiştirebilir. Bir mesela hayatımda ortak iş yapmam diyen bir akrep olursunuz. Pat diye kendinize bir ortak proje içerisinde bulabilirsiniz veya medeni durum, işte burada evlilik veya ayrılık olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Uranüs var. Bu 9 civarı, Mayıs civarı gerçekten çok heyecan verici, sürpriz, beklenmedik gelişmeler olabilir hayatınızda. Evet, onun yanı sıra devam ediyoruz. 13, 14, 15 Mayıs. Mesela bunlar güzel tarihler. Çünkü Satürn ve Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Bizim için üçgen dediğimiz bir etkileşim bu. Sizin için çocuklar, biraz daha flörtler, yine gönül ilişkileri, finansal konularda bakın ve seyahatler ve eğitim.
Burada hedeflerinize bir adım daha yaklaştırabilir sevgili akrepler sizi. Hayatınızda çok önemli bir döngüden geçiyorsunuz. Çünkü 2 yıldır tutulmalar sizin burcunuzda yaşandığı için artık bu son tutulma. Burada bir daha 18 yıl tutulma yaşanmayacak. Dolayısıyla artık çok ciddi kararlar alacaksınız ve bundan sonra özellikle de burada doğum tarihiniz, doğum yılınız çok önemli. Hangi yaş grubunda olduğunuz çok önemli. Daha mesela 30'lu yaşlarında bir akrepseniz hayatınızda çok önemli gelişmeler medeni durumda, iş hayatınızda getireceğini söyleyebilirim. Daha olgun yaşta, işte daha böyle 50'li yaşlarında bir akrepseniz burada yer değişikliği olabilir. Mekan değişikliği, ülke değişikliği bile getirebilir. Gerçekten medeni durumla da ilgili önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu tabii ki her yaş grubu için geçerli. Devam ediyoruz efendim. 16 Mayıs'ta 2 tane önemli gezegen değişimimiz var. Birincisi artık Merkür Retrosu bitiyor 16 Mayıs'ta ve bu sizin ilişkiler aranızdaydı. Bu gerçekten sizi akrepleri önemli ölçüde etkiledi. İlişkilerde bir takım eskiye dönüşler, eski sorunların açılması veya eski ilişkilerin gündeme gelmesi gibi durumlar olmuş olabilir. Artık 16 Mayıs'tan sonra burası rahatlıyor. Düşünce merkezimiz biraz daha doğru çalışmaya başlayacak ve aynı zamanda aynı gün artık Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Jüpiter neydi? Şans, fırsatlar, hayatımıza kolaylıklar getiren ve bir şeyleri daha rahat yaşamamızı sağlayan bir gezegendir. Burada büyütür, genişletir, daha bir mercek altına alır ve orada daha kolaylıklar sağlar. Bu ilişkilerimize geçtiği için artık ilişkinizde çözülemeyen konuları bence çözüme ulaştıracağını söyleyebilirim. Ki burada evlilikle ilgili de çok önemli olacağını söyleyebilirim. Çünkü hani evlilik, işle ilgili, iş ortaklıkları, fırsatlar getirecektir. Yıl boyunca bu arada devam edecek. Yıllık burç yorumlarımızı yayında kanalımda tek tek bütün burçlar için yayınlamıştım. Lütfen oradan detayları izleyin. Bu Jüpiter'in özellikle boğaya geçişiyle ilgili size daha detaylı bilgi orada verebiliriz. Evet, böyle bir şans ve fırsatlı zaman başlıyor. 20 Mayıs, 19 Mayıs'ta öncelikle onu söyleyelim. Burada bir yeni ay doğuyor. 28 derece Boğa burcunda. Bu yeni ayda yine dediğim gibi 7. ev olunca büyük ihtimalle burada ortaklı veya ilişkili durumlarda bir yenilik getirecektir. Yeni bir başlangıç, yeni bir nefes, yeni bir soluk, yeni bir iş anlaşması, yeni bir fikir, yeni bir proje gibi. Doğum haritanız tabii ki 28 dereceler buraya denk geliyorsa mutlaka böyle bir yenilik getirecektir. Evet, 20 Mayıs'a geliyoruz. Çok önemli bu. Çünkü Mars artık 2 aylık yengeç seyahatini bitiriyor ve Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu demek oluyor ki tüm akrepler diğer sabit grup burçlar gibi önümüzdeki 2 ay 20 Mayıs ve süren 2 ay takip eden 2 ayda çok önemli etkiler alıyor. Zorluklar ama aynı zamanda zorlukların içerisinde yani kaos getirir Mars genellikle. Fakat kaos olmazsa da doğruyu bulamayız. Böyle düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla hem işte çünkü hayatınızın merkezinden geçecek. Hem normal hayatınızda, aile ilişkilerinizde, kariyer ilişkilerinizde önemli heyecanlar yaşatabilir. Zorluklar da getirecektir ama önemli kararlar da getirecektir. Çünkü Mars neredeyse bizim enerji ve mücadele ettiğimiz alan orasıdır. Yani bu 2 ay sizi iş, meslek konularında ciddi mücadeleler bekliyor değerli akrepler. Bunu da söyleyelim. Şimdi 21 Mayıs'tan sonra motivasyon değişiyor. Çünkü Güneş burç değiştirerek İkizler Burcu'na geçecek ve sizin için öne çıkan konular mesela borçlar olabilir, bankalar olabilir. Kazançlarınız artacak ve buralarda ödeme imkanlarınız rahatlayacak veya yatırımlarınızdan bir takım gelirler elde edebilirsiniz, kredi çekebilirsiniz vesaire, vergi, sigorta gibi durumlar 21 Haziran'a kadar, bu arada 21 Mayıs 21 Haziran arasında daha çok merkezinizde bu konular olacaktır. Burada harcamalar da dediğim gibi daha çok ön plana çıkabilir ama daha çok ben bankaları ilgilendiren finans durumlarının çalışacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Mayıs sonuna.
Güneş Satürn karesi 28 Mayıs'ta aktifleşiyor. Bu sizin için hani direkt etki almıyorsunuz. Çok da zorlayıcı bir etki alacağınızı düşünmüyorum ama finansal krizleri işaret ediyor açıkçası. Biraz sağlıkla da ilgili olabilir. Bu arada sağlığınıza da dikkat edin. Öfkeyi kontrol etmek burada zor olacaktır. Çünkü Mars çok önemli bir yerden geçiyor. Hani şu anda hayatınızın merkezinden. Dolayısıyla öfkeyle kalkan zararlı oturur. Burayı hiç atlamayın. Mars burada sizi çok tetikleyecek çünkü. Evet, 31 Mayıs artık Jüpiter, Güneş, Jüpiter kuzey düğümüne kavuşuyor. 3 derecelerde bu arada. Yine sizin tam karşınızda olduğu için olumlu etki alıyorsunuz bu arada. Güçlü, cesaretlendiren, ilişkilerde bir şeyleri iyileştirmek için fayda sağlayan bir yerleşimdir. Ve en önemlisi de aslında en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü çok hareket var gerçekten. Bu ay içerisinde özellikle 16'sından sonra daha güçlü olmak üzere bir Plüto, Mars ve Jüpiter karesi gerçekleşecek. Bakın bu çok önemli. Gökyüzü her yerden hepimizi sıkıştırıyor. Fakat sabit grup burçlarda böyle bir sıkışma olduğu için sizin ailevi düzeniniz, eviniz, ebeveynleriniz, kariyerle ilgili arada kalmışlıklarınız olabilir. Diğer yandan baktığımız zaman hani sabit grup burçlarda hani Mars da yine sabit grup burçta biraz sıkıştıran, sizi mecburi bir istikamete doğru götürmek durumunda olan bir durum söz konusu olabilir. Bu bir ilişki, bu bir iş. Aslında hayatınızın dört bir yanını sarmış. Yaşadığınız zorlu günlerin, krizlerin aslında içinden çıkmanız için yine bir kaos penceresi açılabilir ve bu kaostan siz kârlı çıkacaksınız ama bunu unutmayın. Çünkü Jüpiter artık 16'sından sonra size güçlü bir destek veriyor. Plüto ise bir dönüşüm gezegenidir. Plüton'un yaptığı zorlu açılar, çünkü Plüto retro bu arada. Tabii doğum haritanız eğer etki alıyorsa hayatınızın tümünü yeni baştan, stil baştan sanki inşa edecek gücü kendinize bulabilirsiniz. Evet, yorulursunuz ama yorulmadan da, güçlük olmadan da rahat, konforda olmuyor sevgili akrepler. Evet, izlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Her akşam YouTube'da 7-8 gibi yayın yapıyoruz ve sizleri de aramızda görmek isteriz. Günlük değerlendirmelerimize katılmanızı isteriz. Diyorum, mutlu bir Mayıs ayı diliyorum. Kendinize iyi bakın.